Haziran ayında başlayacak olan bütün dizileri anlatacağım bir videoyla geldim. Valla bu hikaye bana bir yandan da Lovely Runner'ı hatırlatmadı değil. Aynen özette böyle yazıyor. Tövbeler olsun. Hoş mu? Bence değil. Çok üzücü. Ben bunun finalini düşünür zaten bütün bölümlerde streslenip öyle izlerim yani bu diziyi. Müthiş bir kadrosu var. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten hangi birine baksam bu da mı var? Bu da mı dahil olmuş diye baktım. 120 bölümden oluşacak. Evet doğru dediniz. 120 bölüm. Yayınlansın. Eğer bizimkilerin dikkatini çekerse bu diziyi yaparlar gibime geldi şu an. The First Night with the Duke. Duke. Yani öyledir herhalde. Böyle çoğu dizi diyorum ya, ilgimi çekti izlemek istiyorum falan diye. Onların %80'ini falan da izlemiyorum. Hepsini unutuyorum çünkü. Bu diziyi artık zaten biliyorsunuz. Ne olur bana her seferinde bu listeyi, bu kadroyu, bu konuyu okutturmayın rica edeceğim. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Haziran ayında başlayacak olan bütün dizileri anlatacağım bir videoyla geldim. Tabii ki yine gözden kaçırdığım bir dizi olmadıysa bayağı diğer sitelere de baktım. Tam 10 tane dizi buldum ve bu videoda da size o dizilerin genel olarak özelliklerinden ve konularından bahsedeceğim. O zaman haydi hemen dizilerimize geçelim. İlk dizimizin adı Mercy for None. Netflix'te 6 Haziran'da yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Soji Sup, Ho Juno, An Kil-kang, Lee Bom-so, Gong Myung, Chu Yong-woo, Jo Han-chul, Cha Seung-won ve Lee Jun-yok. Müthiş bir kadrosu var. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten hangi birine baksam bu da mı var? Bu da mı dahil olmuş diye baktım. Çünkü neredeyse hepsini tanıyorum. Belki bir iki tanesinden çok emin değilimdir içinde ama diğer hepsi böyle bayağı veteran oyuncular. Bayağı kendini kanıtlamış çok sağlam oyuncular. Konusundan bahsedeceğim hemen. Geçmişte Nam Gi-jun yani Soji Sup'un canlandırdığı karakter büyük bir çete olan Bongsan çetesinin bir üyesiydi. Nam Gi-jun diğer çeteleri şiddetli savaşlarla yendi ve çete büyük bir şirkete dönüştü. Fakat bir sebepten dolayı Nam Gi-jun bu çeteyi terk etmeye karar veriyor. Ve bir gün Nam Gi-jun'un küçük kardeşi Nam Gi-sok ki onu da Lee Jun-yok canlandırıyor. Bir başka çeteye katılıyor. Bu çetede kim? Bizim Nam Gi-jun'un katılmış olduğu çetenin rakibi olan başka büyük bir çete. Ve özetten anladığım kadarıyla galiba Nam Gi-jun kardeşi için sol aşil tendonunu keserek Bongsan çetesinden ayrılıyor. Bunun yapmasının sebebi de galiba çeteden ayrılmanın kuralı. Kendini yani bir şekilde bacağını o aşil tendonunu feda ediyor oradan ayrılmak için anladığım kadarıyla. 11 yıl sonraya gidiyoruz. Nam Gi-jun sade gayet kendi halinde bir hayat yaşıyor. İşletmelere içecek tedarik ederek geçimini sağlıyor. Kardeşi Nam Gi-sok da artık Jowon'daki en yüksek ikinci sıradaki kişi. Demiştik ya o da bir başka çeteye dahil olmuştu diye. O da o çetede bayağı bir yükselmiş. Fakat bir gün bir sebepten dolayı bu kardeşi hayatını kaybediyor. Kardeşinin ölümünden sonra peki bizim adam ne yapıyor? Kafayı kırıyor. Kardeşinin ölümünün sorumlularından intikam almak için 11 yılın ardından geride bıraktığı o çete hayatına geri dönüyor. Böyle bir hikayesi var. Ben aslına bakarsanız böyle bu kadar mafyatik işte çete tarzı hikayeleri çok sevmem ama kadrosu o kadar mükemmel ki. Bir de Netflix'teymiş, 8 bölünmüş. Yani fragmanını da izledim. Bayağı heyecanlıydı fragmanı. Çok merak ediyorum aslında sırf şu kadro için. Bu merakıma yenik düşüp izleyebilirim. Artık bu da Netflix'te izleme listeme atıp uzun bir süre geri dönüp bakmadığım dizilerden bir tanesi olacak gibime geliyor. Fakat haberiniz olsun 6 Haziran'da Netflix'te böyle muhteşem kadrolu bir dizi başlıyor diyelim. Geçelim bir diğer diziye. The Woman Who Swallowed the Sun. NBC'de 9 Haziran'da yayınlanmaya başlayacak. 120 bölümden oluşacak. Evet doğru dediniz 120 bölüm. Ama tabii ki şunu söylemeliyim hemen ardından bu bir günlük dizi. Hafta içi her gün yayınlanacağı için zaten bu kadar çok bölüm sayısı var. Başrol oyuncuları Jang Shin-young, So Ha-jun, Yoon Ha-jung ve Oh Chang-suk. Az önce de dediğim gibi hafta içi her gün yayınlanacak. Konusu şöyle, hikaye neşeli ve bekar bir annenin etrafında dönüyor. Kızını büyütürken küçük bir restoran işletiyor bu kadın. Birlikte basit ama mutlu bir hayat yaşıyorlar. Fakat bir gün bu kadının kızı güçlü bir Chaebol ailesini içeren korkunç bir olayın kurbanı oluyor. Bu hiçbir şeyden haberi olmayan masum kız bu Chaebol aile tarafından suçlanıyor, suçlu gibi gösteriliyor ve bu kızın annesi de böyle bir adaletsizlikle karşılaştığında
ulaştığında nazik bir anneden vahşi bir savaşçıya dönüşüyor ve kızının hayatını mahveden o aileyi devirmeye karar veriyor. Bu şekilde aslında tamamen intikam temasının vurgulandığı bir hikaye gibi görünüyor şu anda. 120 bölümlük, dediğim gibi hafta içi her gün yayınlanacak olan bir günlük dizi kendisi. Konusu aslında bizim entrikalı dizilere çok benziyor. Bir bakalım yayınlansın, eğer bizimkilerin dikkatini çekerse bu diziyi yaparlar gibime geldi şu an. Dikkat çekici çünkü. Hele bir de böyle güçlü bir anne kızını korumaya çalışıyor, savaş açıyor zengin bir aileye falan ya. Tam böyle bizlik konular bunlar. Bakalım nasıl bir şey olacak acaba, çok merak ettim ama 120 bölümü de oturup izleyebileceğimi hiç zannetmiyorum. Zaten bunda muhtemelen çeviren olmayacak kolay kolay. Ben yine de anlatmış oldum. 9 Haziran'da NBC'de böyle bir dizi başlayacak sevgili dostlar. Geçelim bir diğer diziye. The First Night with the Duke. Duke yani öyledir herhalde. KBS 2'de 11 Haziran'da yayınlanmaya başlayacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Soyun, Taekyeon, Kwon Han-sol, Sobum Jun ve Ji Hae-won. Bu bir webtoon'dan uyarlanacak olan fantastik romantik komedi dizisi. Bunu arka arkaya söylemek de çok zor. Fantastik romantik komedi. Evet. Kei adında modern bir üniversite öğrencisinin etrafında dönecek hikaye. Kei dediğimiz kim? Soyun, yani başrol kadın karakterimiz. Bir gün bu Kei dediğimiz kız Chason-chek olarak en sevdiği tarihi aşk romanının içinde sıkışıp kalıyor. Kendisi o romanın içinde zengin, asil bir aileden gelen önemsiz bir karakteri canlandırıyor. Tek istediği sessiz ve huzurlu bir hayat yaşamak, fakat kaderin onun hakkında farklı planları var demişler. Taekyeon'un canlandırdığı karakterde Libon, o da soğuk ama yakışıklı kraliyet erkek başrol oyuncusu. Yani kızın da içine girdiği o romanın erkek başrol karakteri. Bir gün bu ikili bir şekilde yan yana geliyorlar. Sonra Libon'un bazı sıkıntıları olduğunu fark ediyor bizim kız ve adamı rahatlatmak için onunla bir gece geçiriyor. Aynen özette böyle yazıyor. Tövbeler olsun. Sonrasında bizim kız bazı şeylerin yanlış olduğunu fark ediyor. Orijinal romanın başrol kadın karakteriyle karşılaşıyor ve onunla o Libon'u bir araya getirmeye çalışıyor. Yani aslında Libon'u ona aşık etmeye çalışıyor. Çünkü hani romanın orijinalinde yaşanan şey o ya. Kız bunu yapmaya çalışıyor fakat ne yazık ki Libon artık bizim kıza çoktan aşık olmuş durumda ve ne yaparsa yapsın o ikiliyi bir araya getiremiyor. Tam tersi Libon sürekli Soyun'la, yani bizim başrol kızımıza aşık olduğunu belli eden şeyler yapıyor. Ve bu yüzden de romanın konusunu mahvediyor. Ve bizim kız bu şekilde de hiç istemediği bir aşk üçgeninin içinde sıkışıp kalıyor. Libon'u çalmayı planlayan hırslı bir kadın var ve tüm romanın kaderi tehlikede demişler. Soru şu: gerçek hayatına geri dönebilir mi, yoksa bu aşk hikayesini sonsuza dek yeniden yazmaya mı mahkum demişler. Ya çok güzel konular. Ben bayılıyorum böyle şeylere. Bir romanın içinde sıkışıp kalan bir kadın karakter ve bunun bilincinde olarak hareket etmesi durumu bana inanılmaz eğlenceli ve komik geliyor. 12 bölümlükte bir diziymiş zaten. 11 Haziran'da yayınlanacak. Eğer unutmazsam bunu da izlemek istiyorum. Fragmanına baktım, çok keyifliydi. Soyun da bu konularda çok renkli, tatlı bir karakter. Taekyeon da aynı şekilde. Unutmazsam eğer bir gün bunu da inşallah izlemek istiyorum. Geçelim bir diğer diziye. 4. dizimizin adı Our Movie. SBS'te 13 Haziran'da yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Nam Gong-min ve John Yo-bin. Lee Jae-ha usta olarak kabul edilen babasının izinden giden bir film yönetmeni. Lee Jae-ha dediğimizde kim? Nam Gong-min'in karakteri. İlk filmiyle dünya çapında büyük bir ilgi görüyor ve bir dahi olarak adlandırılıyor. Fakat kafayı ikinci filmin uğursuzluğuna takmış durumda. Yani ilki o kadar başarılı olmuş ki ya onun ardından çektiğim ikinci film başarısız olursa diye bir takıntı oluşturmuş kendi kendine. Ve sırf bu takıntısı yüzünden de son 5 yıldır hiçbir film çekmemiş. Sonra nihayet o 5 yıllık arasını sonlandırmaya karar veriyor ve yeni bir film üzerinde çalışmaya başlıyor. Yeni filminin senaryosu da sınırlı bir ömrü kalmış birini konu alan romantik bir hikayeyi konu alacak. Sonra senaryosu için araştırma yapmaya başlıyor. Hastanelere gidiyor. Özellikle böyle sınırlı bir ömrü olan insanlarla alakalı bir araştırma yapıyor. Sonra bir hastanede nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden neşeli ve hevesli bir aktris olan Lee Da-eum'la tanışıyor. Lee Da-eum da başrol kadın karakterimiz zaten, John Yo-bin. Bu kızcağız ne kadar zamanı kaldığını bilmese de hayat dolu ve etrafındaki herkese yardım ediyor. Adamın senaryosunu okuduktan sonra da bu film onun aktris olarak büyük bir çıkışı oluyor. Tabii ki bu ikili bu tatlı hikaye üzerinde çalışırlarken birbirlerinden etkilenmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş yaptıkları film aşık olduklarında aslında neler yaşayacaklarını anlatan bir hikayeye dönüşüyor. Yani bir nevi
nevi filmde anlatılan hikayeyi gerçekte kendileri yaşıyor gibi bir şey oluyorlar. Ama çok üzücü değil mi bu hikaye? Yani şu an mesela gözümün önüne dizinin finalinde kızın öldüğü ve adamın arkasından mahvolmuş bir şekilde ağladığı görüntüler geldi. Hoş mu? Bence değil. Çok üzücü. Bir de adam düşünsenize, bile bile kızın öleceğini bile bile buna aşık olacak. Kızcağız aynı şekilde bir gün yakın bir zamanda öleceğini bile bile aşık olacak. Ay çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu diziyi kalbim kaldırmayabilir. Aslında film, çekimler, yönetmen falan bir miktar dikkatimi çekti ama zannetmiyorum ya. Nam Gong-min'i de çok severim aslında. Kadın karakteri de çok severim ama ben bunun finalini düşünür zaten bütün bölümlerde streslenip öyle izlerim yani bu diziyi. Geçiyorum bir diğerine. Hunter with a Scalpel. Disney Plus'ta aynı zamanda bir de Uplus Mobile TV'de 16 Haziran'da yayınlanacak. 16 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Park Ji-yeon, Park Young-woo ve Kang Hoon. Bu dizinin özeti çok kafa karıştırıcıydı. Çünkü 4 farklı yere baktım. 4'ünde de küçük küçük farklılıklar vardı. Ben en makul olanı, en mantıklı olanı anlatmaya çalışacağım. İnşallah karıştırmamışımdır konusunu. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bir kadının babasının işlediği cinayetlerin ardından onurunu ve hayatını korumak için verdiği mücadeleyi anlatacak bu dizi. Seyun, başrol kadın karakterimiz, bir adli tıp araştırmacısı. Bir gün bir ceset üzerinde otopsi yaparken babasını o cinayetle ilişkilendiren bir kanıt buluyor. Yani ölen kişiyi babasının öldürebileceğine dair bir kanıt buluyor. Ve onu keşfettikten sonra da karanlık geçmişinin ortaya çıkmasını önlemek için babasını polisten önce yakalamaya çalışıyor. Bir de Kang Hoon'un canlandırdığı karakter var. O da bir cinayet soruşturması sırasında Seyun'la tanışan cinayet ekibi liderini canlandıracakmış. Muhtemelen o babayı bulma sürecinde de bu ikili bir araya gelecekler ve orada tanışacaklar. Değişik böyle polisiye aksiyon bir hikayesi var gibi duruyor. Disney Plus'ta yayınlanacakmış. Çok karanlıktı. Ben fragmanına da baktım. Çok böyle açıkçası içim atmadı diziye ama değişik de bir konusu var aslında. Hani babayla kızın çatışması çok enteresan duruyor. Özellikle babası bayağı psikopat bir karakter bu dizide anladığım kadarıyla. 16 Haziran'da da böyle bir dizi yayınlanmaya başlayacakmış. Geçelim bir diğerine. Salon de Holmes Ena'da yayınlanacak. 16 Haziran'da yayın hayatına başlayacak. 10 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Lee Si-young, Jun Yong-ju, Kim Da-son ve Nam Gi-e. Konusu çok tatlı bu dizinin. Hemen kısaca anlatacağım. Salon de Holmes 4 ev hanımının kasabada yaşanan gizemli olayları çözmeye çalışmasını anlatan bir dizi olacak. Yani bir nevi Sherlock Holmes türünde gizem K-draması demişler bunu özetinde. Diğer normal ev hanımları gibi yaşıyorlar aslında. İşte alışveriş yapıyorlar, ev işlerini hallediyorlar, çocuklarını okuldan alıyorlar falan. Ama onun yanında bir de polislerin görmezden geldiği vakaların suç soruşturmalarına kendi içlerinde devam ediyorlar. Haliyle böyle çok sade karakterler olduğu için de bir nevi görünmez gibi bir şeyler. Görünmezliklerini bir avantaj olarak kullanıyorlar ve unutulmuş kurbanlara ses verirken kendi değerlerini ve güçlerini yeniden keşfediyorlar. Beklenmedik bir dedektif ekibi oluşturuyorlar. Çok tatlı bir hikayesi var. Çok hoşuma gidiyor benim böyle daha sıcak, daha doğal, kendi içinde ne bileyim karakterlere yoğunlaşılan hikayeler. Belli ki bu da onlardan bir tanesi olacak. 10 bölümlük de bir diziymiş. Vallahi aklıma da düştü aslında. İzlemeyi çok istiyorum. Beni takip edenler bilirler. Ben kadın hikayelerine ekstra bir ilgim vardır. Belli ki bu da onlardan bir tanesi olacak. Keyifli geldi bayağı bana. Bakalım unutmazsam buna da bakabilirim. Neden olmasın? 7. dizimizin adı I Am a Running Mate. TV Ink'te yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak. 19 Haziran'da yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Yoon Hyun So, Lee Jong Sik, Choi Woo Song, Hong Hyeon, Lee Bong Joon, Kim Ji Woo, Ok Jin Wook ve Yoon Do-gun. Maşallah kadrosu çok zengin ama özetini kısaca anlatacağım size. Öyle yazmışlar çünkü. Sehun iyi notlara sahip örnek bir öğrenci. Fakat bir gün çok talihsiz bir olay yaşadığı için bütün itibarı yerle bir oluyor. Sonra koro yönetmeni Wonde yaklaşan öğrenci konseyi seçimleri için aday arkadaşı olmasını istiyor. Bakın inanın bu aday arkadaşı ne demek bilmiyorum. Doğru düzgün bir açıklama da yoktu hiçbir yerde işin kötüsü. Hep böyle kısa ve garip özetler vardı. İmajını düzeltmesi gerektiği için Sehun bu teklifi kabul ediyor ve okul öğrenci konseyi için aday arkadaşı oluyor. Seçim ilerledikçe Sehun yavaş yavaş bu seçimin merkezi haline geliyor diye garip bir özet var sevgili dostlar. Buna da birkaç yerde baktım ama doğru düzgün bir özet gerçekten bulamadım. Böyle hep karışık işte öğrenci konseyi, aday arkadaşı falan. Aday arkadaşı ne bilmiyorum. Ben bunu daha önce de anlatmıştım.
Galiba geçen ay mı ondan önceki ay mı bilmiyorum. Ama ben bu diziyi daha önceden de anlattığımı çok iyi biliyorum. Fakat şeyden emin olamıyorum. Acaba haber bülteninde mi anlattım, dizi videosunda mı anlattım? Neyse, yine de 19 Haziran diye tarihini netleştirmişler. Bekleyenler vardır belki. Ben oyuncuların hiçbirini tanımıyorum ama hepsi genç oyuncular. Mutlaka bunları da tanıyanlarınız vardır içinde. Bilginiz olsun, yakın bir zamanda bu dizide nihayet yayınlanacakmış. Bir diğer dizimizin adı Head Over Heels. TVN'de 23 Haziran'da yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Cho Yi-hyun, Cho Young-woo, Park Sung-ha yani başrol kadın karakterimiz gündüzleri sıradan bir lise öğrencisi. Fakat geceleri gizlice Peri Chonji adında ünlü bir şamana dönüşüyor. Hani dönüşüyor derken fantastik bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Gündüzleri öğrenci, geceleri de yüzüne bir şey takıyor, bir maske takıyor ve Peri Chonji adında baya da ünlenmiş öyle bir şaman olarak çalışıyor. Yüzünü gizleyerek insanların sorunlarına yardım ediyor. Bir gün Baek Yeon-woo adında yakışıklı bir çocuk annesiyle birlikte onu ziyarete geldiğinde çocuğa ilk görüşte aşık oluyor. Fakat ne yazık ki çocukla ilgili korkunç bir vizyon görüyor. Bu vizyon da hani şey ya, baktığı anda gelecekle alakalı, onun kaderiyle alakalı bir şey görüyorlar falan. Burada galiba iş birazcık fantastiğe dönüşüyor. Çocukla ilgili gördüğü şey ne? Yakında çocuğun öleceği. Bizim kız tabii ki aşık olmuş olduğu için de o çocuğa bayağı bir üzülüyor. Ertesi gün çocuk onun yeni sınıf arkadaşı olarak ortaya çıkıyor. Ve bizim kız da artık onun kaderini değiştirmeye ve hayatını kurtarmaya karar veriyor. Tüm bunları yaparken de tabii ki kimliğini gizli tutuyor. Çünkü zaten dediğim gibi yüzünü saklayarak yaptığından bu işi, çocuk konuştuğu şamanın zaten sınıf arkadaşı olduğunu da bilmiyor ve böylece de kızın çocuk için savaşma hikayesini izliyoruz biz bu dizide. Bilmiyorum, türünü de çok anlayamadım ama romantik komedi mi, drama mı, dönüş çekiş, ama baş tarafları eğlenceli gibi duruyor. Özellikle kızın böyle ikili kimliğinin olması falan. Head Over Heels'ın da böyle bir konusu varmış. Değişik, ilgi çekici. İzler miyim pek zannetmiyorum ama bence keyifli bir işe benziyor. Valla bu hikaye bana bir yandan da Lovely Runner'ı hatırlatmada değil. Yani sadece şey kısmı benziyor gerçi. Kızın, çocuğun hayatını kurtarma süreci benziyor. Onun dışında hikayenin çok bir alakası yok ama böyle bir niyeyse ona benzer sahneler olacakmış gibi hissettim. Tatlı bir konusu var. İzler miyim? Çok zannetmiyorum. Zaten bu kadar diziyi izlemeye vaktim yok. Böyle çoğu dizi diyorum ya, ilgimi çekti izlemek istiyorum falan diye. Onların %80'ini falan da izlemiyorum. Hepsini unutuyorum çünkü. Anca böyle Netflix'te falan görürsem ha bu dizi vardı deyip listeye ekliyorum. Sonra onu da az önce de söylediğim gibi aylarca, belki yıllarca yüzüne bile bakmıyorum. Öyle duruyorlar orada. Neyse, geçelim bir diğer diziye. Love Phobia 9. dizimiz Uplus Mobile TV'de yayınlanacak. 27 Haziran'da yayın hayatına başlayacak. 8 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Kim Hyun-jin, Choi Byung-chan, Yeon-woo ve Jo Yeon-so. Evet, yine özeti hiçbir yerde yazılmayan bir dizi. Yani hiçbir yerde demeyeyim, hep yazmışlar ama çok kısa kötü yazmışlar. Ben de anlamakta bayağı bir zorlandım ama neyse ki sonradan yine Sumpi mi bir yerde bir haberin içeriğinde buldum. Love Phobia'nın şöyle bir hikayesi var. Duygularıyla derin bir uyum içinde olan bir aşk romanı yazarı olan Han Suno'yla yapay zeka destekli It's You adlı flört uygulamasının duygusal olarak kopuk CEO'su Yoon Bi-an'ın hikayesini anlatacak. Yeon-woo yani başrol kadın karakterimiz travmatik bir geçmişe sahip. Geçmişte yaşadığı o olay nedeniyle de 1 saatten fazla insanların yanında kalamıyor. Yıllarca süren izolasyondan sonra tek güvendiği arkadaşı Cehi ile birlikte üretken bir yapay zeka flört uygulaması geliştirmek için bir ortaklık kuruyorlar. Soğuk ve mesafeli görünse de Bia yüzeyin altında derin duygusal yaralar saklıyor. Bir de erkek karakterimiz var. O da Kim Yeon-jin. Romanları piyasaya sürüldüğünde sürekli olarak tükenen, çok satan bir yazar kendisi. İdol gibi görünüşü ve muazzam popülaritesiyle bilinen kitapları genellikle raflara daha çıkmadan önce satılıyormuş. O kadar da ünlüymüş yani. O da derin ve gizli bir acıya sahip, hayatını değiştirecek bir krizle karşı karşıya kaldığında Bia'yla, başrol kadın karakterimizle yolları kesişiyor ve hayatında önemli bir değişiklik yaratan It's You projesine katılıyor o da. It's You dediği de zaten bu kızın bahsettikleri flört uygulaması. Bu şekilde acıları olan iki farklı insan bir araya gelecek ve belli ki aralarında bazı şeyler, duygusallıklar, aşklar, romantizmler falan yaşanacak. Hiçbirini tanımıyorum. Hiç konusu da ilgimi çekmedi. Aslında değişik de olabilir ama yani... Geçiyorum son diziye. Geldik son dizimize. Bu da yine birçoğunuzun bildiği bir dizinin son sezonu. Squid Game 3. Netflix'te 27 Haziran'da yayınlanacak. 6 bölümden oluşacak. Başrol oyuncuları Lee Jong-jae, Lee Byung-hun, Im Siwan, Park Gyu-young, Jo Yuri, Kang Han-il, Park Sung-hoon, Woo Jun, Yang Dong-geun falanlar filanlar. Bu diziyi artık zaten biliyorsunuz. Ne olur bana her seferinde bu listeyi, bu kadroyu, bu konuyu okutturmayın rica edeceğim. Ben yine çok kısa bir kere daha özetleyeceğim. Çok tehlikeli, kazanılmaz
Kazananın çok büyük bir para elde edeceği ama kaybedenin de hayatını kaybedeceği bir oyunumuz var. Squid Game oyunu. 400 küsür insan, her biri de birbirinden kötü durumda maddi anlamda. Artık çoğu böyle hayatın sonuna gelmiş. Bir sürü borç sahibi olmuş. Bir sürü sıkıntı yaşamış. Zor hayatlar yaşamışlar ve önlerine böyle bir oyun teklifi geliyor. Diyorlar ki gelirseniz eğer ve bu oyunu kazanırsanız size çok büyük bir miktarda para ödülü verilecek. Fakat söylemedikleri tek bir şey var. O da kaybedenin direkt öldüğü. Bunu hepsi oyuna girdikten sonra öğreniyor. İlk sezon böyleydi. İkinci sezon bunun devamı şeklinde bizim Lee Jong Jae'nin başrol karakterimizin ilk oyunu kazanıp ikincisinde de sırf o oyunu dağıtabilmek için, artık insanların daha fazla ölmemesini sağlayıp o vahşeti durdurabilmek için yeniden o oyuna girme sürecini anlatıyordu. Sonrasında da girmeyi başarıyor hatta. Fakat ikinci sezonu bayağı yarım bıraktılar. Hatta direkt sahneyi yarım bıraktılar. Çok da heyecanlıydı bence. Hem birkaç yeni oyun oynattılar Squid Game'in ikinci sezonunda. Farklı oyunlar görmüş olduk bu sayede. Hem de gerçekten heyecanlı bir final yapıp, daha doğrusu ikinci sezonun finalini yapıp üçüncü sezonda yakın bir zamanda yayınlayacaklarını söylediler. Nihayet de 27 Haziran'da bu dizinin son sezonunu izleyebileceğiz. Son sezonda şöyle bir özelliği var. İlkinin sonunu söyleyeyim. İzlemediyseniz bu bir spoiler olabilir. Geçin lütfen. İkinci sezonun sonunda artık bir nevi ayaklanma yaşamışlardı içerideki yarışmacılar. Bir kısmı tabii ki, hepsi değil. Ve o ayaklanma sonucunda da hani yukarıya çıkmaya çalıştılar. Yönetim katına kadar çıkmaya çalıştılar. Fakat tabii ki de biz son kısımda artık başrol karakterlerimizin, ana karakterlerimizin bayağı bir zorda kaldığını görmüştük. Sonrasında işte silahlar patladı, bir şeyler oldu. Ölen öldü, kalan kaldı. Çat diye dediğim gibi sahneyi yarım bıraktılar. Üçüncü sezonda da yine başrol karakterimiz Ki-hun'un etrafında dönecek hikaye. Başarısız bir isyanın ve arkadaşlarını kaybetmesinin ardından Ki-hun bayağı bir yıkılıyor ve ne yazık ki daha da ölümcül olan oyunları yine oynamaya zorlanıyor kendisi. Hayatta kalan oyuncular ölümcül sonuçları olan imkansız seçimlerle karşı karşıya kalırken Lee Byung-hun'un canlandırdığı karakter gizemli VIP'leri karşılayacak. Bir de bunun Wihajun tarafı vardı. O da bir polisti ve deli gibi o adayı arıyordu. Aynı zamanda çünkü hem o oyundan haberdardı, oyuna engel olmaya çalışıyordu, hem de orada tanıdığı, çok yakından tanıdığı birisi olduğu için ona ulaşmaya çalışıyordu. Hala spoiler vermemeye çalışmam çok hoş bence. Hala 3. sezonda da o adayı aramaya devam edecek. Bu Gi-hun'un hayatta kalıp kalamayacağına karar vermesi gereken son turdur demişler ve bu da artık zaten son sezon bitti. Bu bittikten sonra bir daha Squid Game'in devamı olmayacak. Bilmiyorum, yan ürünleri, spin-off'ları olur mu orasından emin değilim ama en azından Squid Game tarzında böyle bu oyuncu kadrosuyla dizinin son sezonu ve bu şekilde de Netflix'te yakın bir zamanda en azından bu popüler dizinin, bu dünyanın en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Squid Game'in 27 Haziran'da geleceğini de size söylemiş oldum. Bitti galiba. 10 diziyi de anlattım. İnşallah çok kötü anlatmamışımdır. Bazılarından çok emin değilim çünkü. Çünkü özetler çok kötü. Özetlerini doğru düzgün bulamıyorum. Bir de böyle birden fazla yerde araştırma yapmaya çalışıyorum. Kafam allak bullak oluyor. İlk paragrafı oradan alıyorum. İkincisini başka bir siteden alıyorum falan. Yani arkadaşlar öyle çok kolay değil bu yazıları oluşturmak. Neyse, yine de sonunda başardım. Bu Haziran ayında yayınlanacak olan diziler videosunun da sonuna geldim. İnşallah atladığım bir dizi olmamıştır. Eğer öyle bir dizi varsa da lütfen alt tarafa yazıp sevgili takipçilerimi de bundan haberdar ederseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hala olmayanlarınız var, bunu çok iyi biliyorum. Hype puanı vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben niye radyocu gibi konuştum acaba bilmiyorum. Sevgili dinleyiciler. Hadi bay bay.